Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir şişe maden suyu ile yoğurtlu, yumuşacık, puf puf kabaran poğaça videosu tarifi hazırladım. Hadi o zaman bu güzel tarifimizi lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kasesine bir çay bardağı ılık suyumu ekliyorum. Yoğurt ve maden suyunu soğuk kullanacağım için mayamın aktif olması için bir çay bardağı ılık su, bir yemek kaşığı dolusu toz şeker, bir paket kuru instant mayamı da ekliyorum. Mayamın aktif olması için spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Mayamı karıştırarak biraz aktif hale getirdikten sonra bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı yoğurdumun sulu tarafından ekledim. Tabii ki yoğurdumu direkt buzdolabından alıp hemen eklemiyorum. Yarım saat öncesinde tezgahımda oda ısısında bekletiyorum. Bir şişe maden suyu ekliyorum 200 milimlik. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimi karıştırıyorum. Maden suyunu sade olarak kullandım ve kesinlikle buzdolabına alıp direkt malzemelerimi eklemiyorum. Onu da oda ısısında bekleterek kullanıyorum. Yani soğuk maden suyu ve yoğurdunuzun da soğuk kullanmamaya özen gösterelim. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Kontrollü şekilde eklemeye özen gösterin. Yavaş yavaş unumu ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuracağım. Toplamda 7,5-8 su bardağına yakın un kullandım. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için lütfen sizler hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. Bu arada un kullandığım bardak ölçüsü de 200 milimlik klasik su bardağı. Poğaçaları yumuşak olmayan arkadaşlar için de burada birazcık bazı detaylara değinmek istiyorum. Bakın şimdi yoğurtlu poğaça hamur biraz ele yapışan, fazla kolay elinize bırakan bir hamur değildir. Bu aşamada ben toplamda 7,5 su bardağı kadar un kullandım. Sizler 7 su bardağından sonrasını kontrollü şekilde eklemeye özen gösterin. Elim hamura hala yapışıyor. Ne kadar un eklesem elim yine hamura yapışacak. Elimi ne yapıyorum? Tamamen yıkıyorum ve güzelce kuruluyorum. Tekrar hamurumu kontrol ediyorum. Bakıyorum bu aşamada evet hamurum bir tık yumuşak. Yarım yemek kaşığı kadar tekrardan un eklemesi yapacağım. Biraz bu kısımları detaylı göstermek istiyorum. Poğaçaları yumuşak olmayan arkadaşlar için. Sizler videoda sıkıldığınız yerde ilerleterek izleyebilirsiniz. Yarım yemek kaşığı kadar un ekledim. Bu un yeterli olacaktır. Unu ekledikten sonra biraz şöyle karıştırıyorum ve sonrasında tereyağımı da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı yeterli oluyor. Dolu dolu bir tatlı kaşığı ekledim. Oda ısısında mutlaka yumuşatılmış olmasına dikkat edelim tereyağımızın. Tereyağı eklemek istemiyorsanız 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ eklemeniz bu aşamada yeterli olacaktır. Elinizi kolayca hamur bırakır. Poğaçaya eklemiş olduğum sıvı yağ bardağının dibinde biriken yağı da poğaça hamuruna ekliyorum. Bakın gördüğünüz gibi yağlarla beraber hamuru yoğuruyorum ve hemen hamur sakız gibi oluyor. Elimizde bırakıyor. İşte tüm püf noktası burası arkadaşlar. Elimize yapışıyor diye un eklemek yerine belirli bir aşamadan sonra yağ eklediğinizde hamur çok güzel toparlanmış oluyor. Ben elimden geldiğince tüm detayları sizlere aktarıyorum. Evimde nasıl yapıyorsam yine o tarifle sizlerle paylaşıyorum. Evet, yağlarını güzelce hamura yedirdim ve gördüğünüz gibi hamur çok güzel kendini bıraktı. Ele yapışan bir hamuru yağları ekleyince bu kolaylıkla güzelce toparlayabilirsiniz. Tabii ki illaki bilen arkadaşlarımız vardır. Ben bilmeyen arkadaşlar için bu detayları belirtiyorum ve sizlere hamurumu yumuşaklığında tekrardan gösterdikten sonra hamurumu yoğurma kasemde toparlıyorum ve üzerine kapak kapatarak yaklaşık 1 saat oda ısısında mayalandırmaya bırakıyorum. 1 saat mayalandırmış olduğum hamurumu görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel mayalandı. 1 çay bardağı ılık suyla yoğurdunu ve maden suyunu soğuk eklememize rağmen görüyorsunuz hamurumuz çok güzel mayalanmış. İlk maya kokusu çıkması için yoğurma kasemde biraz hamurumu karıştırıyorum ve sonrasında tezgahıma alarak toparlıyorum. Eğer hamurunuz tezgaha aldığınızda yapışıyorsa tezgah çok az hafif unlayarak hamurun toparlanmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumda hava kabarcıkları oluyor. Bu da hamurumuzun çok güzel kıvamlı olduğunu gösteriyor. Hamur kesme matımla ilk önce gelişi güzel kesiyorum. Sonrasında 15 beze yapacağım. Ben çok az hafiften un serpiştirdim. Üzerindeki bezelerim yuvarlarken kendilerini daha güzel toparlaması için. Ben birazcık büyükçe poğaça yapacağım için bezeleri büyük tuttum. Normalde bu tarifle 20-25 tane rahat poğaça yapabilirsiniz.
15 bezemi güzelce yuvarladım. Bezelerimi hiç dinlendirmeden bu aşamada üzerine hafif baskı uyguluyorum. Çok büyük yapmadan çay tabağı büyüklüğünde yapmam yeterli. Kahvaltılık süzme peynir kullanıyorum. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Dilerseniz kaşar peyniri, patatesli, kıymalı, aklınıza gelen ve sevdiğiniz iç harcıyla da yapabilirsiniz. Peyniri ekledikten sonra uç kısımlarını ortada birleştiriyorum ve şeklini veriyorum. Sizler tabii ki dilediğiniz şekilde poğaçalarınızı yapabilirsiniz. Tekrardan bir tane bezemi hafif bastırıyorum ve üzerine kahvaltılık süzme peynirini ekliyorum. Uç kısımlarını güzelce birleştiriyorum. Peynirlerinin dışarı çıkmaması için ve poğaça şeklimiz hazır. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye bütün poğaça hamurlarımı yerleştiriyorum. Üzerine temiz mutfak bezi örterek yaklaşık oda ısısında yarım saat tepsi mayası yapacağım. Sizler dilerseniz 20 dakikada tepsi mayası yapmanız yeterli olacaktır. Yarım saat tepsi mayası yapmış olduğum poğaça hamurlarım gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısına 4-5 damla kadar pekmez damlatıyorum. Pekmez çok fazla eklememeye özen gösterin. Poğaçalarınız üzerinde aksi halde yanık gibi lekeler oluşur. Yumurta sarısıyla güzelce karıştırıyorum. Tepsi mayası yapmış olduğumuz poğaça hamurların havasının sönmemesi için de fırçayla ufak dokunuşlar yaparak sürmeye özen gösteriyorum. Bu arada yazın çok sıcak havalarda sizler ilk önce yumurta sarısını sürün poğaçanıza, sonrasında tepsi mayası yapın. Tabii ki üzerine hiçbir şey kapatmadan 20 dakika yarım saat kadar tepsi mayası yapmanız yeterli olacak. Yazın çok sıcak havada ilk tepsi mayası yaptığınızda yumurta sarısını sürerken o poğaça hamurları bir anda sönme oluyor. Yani poğaça hamurları kendini salıyor. O sebeple yazın sıcak havada ilk önce yumurta sarısını sürüyoruz ve sonrasında tepsi mayası yapıyoruz. Şu anda hava serin olduğu için ilk önce tepsi mayasını yaptım, sonrasında yumurta sarısını sürdüm. Bunu da püf noktası olarak sizlere belirtmek istedim. Yumurta sarımı sürdükten sonra bıçak yardımıyla üzerlerine şekiller veriyorum. Sizler dilediğiniz gibi dilerseniz şekil vermeden de yapabilirsiniz. Poğaça hamurlarımın şeklini verdikten sonra üzerine son olarak beyaz susam gezdiriyorum. Sizler de dilerseniz benim gibi beyaz susam veya çörek otu karışık sade olarak da pişirme yapabilirsiniz. Öncesinde ısıtılmış 5 dakikalık 180 derece alt üst fanlı ayarda orta tarafta pişirmek üzere poğaçalarımı fırınıma koyuyorum. Benim fırınımda fanlı ayarda poğaçalarım çok güzel pişiyor. Tabii ki sizler kendi fırınınızı daha iyi tanıdığınız için hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa o ayarda pişirmeye özen gösterin. Benim fırınımda yaklaşık 35-40 dakika kadar zamanda poğaçalarım çok güzel pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Poğaçalarım fırından çıktı. İlk sıcaklığıyla hemen sizlere yumuşaklığını ve dokusunu göstermek istiyorum. Bu aşamada ben birazcık üzerine temiz bez örtüp ilk sıcaklığı çıkana kadar dinlendireceğim. Sizler de o şekilde yaparsanız poğaçalarınız daha yumuşacık olacaktır. Bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık, ağızda eriyen poğaça tarifi oluyor. Bu arada poğaçaların tamamen soğuduktan sonra bir kısmını derin dondurucuda da kaldıracağım. Oğlumun okulu için sonrasında elimin altında rahatlık oluyor. Sizler de yapmak isterseniz fikir olması için bunu da belirtmek istedim. Poğaçamın üzerine temiz bez örttükten sonra sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Yumuşacık çok güzel poğaça tarifi oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.